Ahmet Ümit, Kavim isimli kitabı. Son zamanlarda buna takıldım. Bir cinayet soruşturması peşinde Başkomiser Nevzat'la beraber oradan oraya koşturuyorsunuz. Sürükleyici bir kitap. Kitabın içerisinde cinayeti çözerken tanımanız gereken bazı etnik topluluklar var. Bunlarla tanışıyorsunuz. Nüsayriler, Süryaniler, Yezidiler gibi. Bu etnik topluluklar farklı inançlara sahip ve haliyle bu inançların şekillendirdiği farklı yaşam tarzlarına da sahipler. Ben de zamanında bir Yezidi köyüne gidip onların yeme içme kültürünü araştırmıştım. Bu videoda sizinle beraber Yezidilerle ilgili, onların yaşam tarzları, inançları ve yeme içme kültürleriyle ilgili derinlemesine sohbet edeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Binlerce yıllık bir inancın yansıması. Güneşin çocukları. Evet, onlardan bahsedeceğiz bu videoda. Yani Yezidilerden. Yezidilerin yeme içme kültürü üzerine sizinle biraz sohbet edeceğiz. Ama öncesinde bu din nedir? Bu inanç ne gibi ritüellere sahiptir? Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Yezidilik inancının kökeni Mezopotamya'ya kadar dayanır aslında. Bugün coğrafya olarak Suriye, Irak, Musul, Gürcistan ve Ermenistan bölgelerinde yaşayan Yezidiler son zamanlarda mecburi göç ve savaş nedeniyle Avrupa'ya kadar yayıldılar. Anadolu'da da Urfa, Diyarbakır, Mardin gibi bölgelerde ve kırsal kesimlerde hala daha yaşamlarına devam ediyorlar. Aslında biraz kapalı bir toplumlar. Yani dinlerini yaymak gibi bir dertleri yok. Başkasının yanında ibadet etmezler. İbadetlerini tek başına ve doğada ederler. Güneşin çocukları diye başladım ya videoya. Aslında böyle başlamamın sebebi şu. Sabah, öğle ve akşam, gün doğumu, gün batımı ve güneşin en tepede olduğu vakitlerde avuç içlerini güneşe doğru dönerek avuç içlerini ısıtan gün ışığıyla beraber dualarını ederler ve tek başlarına. Yezidi inancında Şeyh Adi ve Melek Tavus önemli bir yer almakta. Aslında inancın temelini oluşturmakta. Şeyh Adi 12. yüzyılda yaşamış ve bir sufi alim. Bugün türbesi Laleş Vadisi diye bahsedilen Irak'ın Musul bölgesine yakın bir yerde. Yılın belli zamanlarında Yezidiler Şeyh Adi'nin türbesine Laleş Vadisi'ne giderek hac vazifelerini yerine getirirler. Bu inancın en önemli sembolizmalarından bir tanesi de Melek Tavus'tur. Melek Tavus mavi renkli ve tavus kuşu şeklinde şekledilmiştir. Ve Melek Tavus onlar için çok önemli bir yer tutmaktadır. İnançlarına göre Tanrı'nın yarattığı 7 büyük meleğin en önemlisidir. Yeryüzünün yaratılışında da çok önemli katkı sağlamıştır. Kutsal saydıkları 2 tane de kitapları var. Bunlardan bir tanesi Musa Fresh ve bir diğeri ise Kitab-ı Cilve. Bu iki kitabın da hangi tarihte ve kim tarafından yazıldığı çok bilinmiyor. Çok net bir bilgi yok bu konuyla ilgili. Ama inanç genellikle yazılı bir metinden ziyade sözlü bir gelenekle devam ediyor. Yüzyıllardır da böyle olmuş. Kulaktan kulağa ve nesilden nesile aktarılan bazı ritüellerle. Yezidilerin en bilinen ve diğer toplumlar tarafından tuhaf karşılanan bazı gündelik yaşamlarındaki ritüelleri var. Mesela sihirli çember ritüeli. Daha önce duydunuz mu veya tanık olduğunuzu mu bilmiyorum. Bir Yezidi köyüne giderseniz ve iki Yezidinin, iki tarafın birbiriyle tartıştığını görürseniz, taraflardan biri bir diğerinin etrafına, yere bir çember çizer ve kişi o çemberin içinde kalır. Buna sihirli çember denir. Bunun inançtaki yeri şu aslında. Kişi öfkelenmiş, sinirlenmiş ve kötü duygulara sahiptir. Onu bu kötü duygulardan arındırmak ve korumak için etrafına bir çember çizilir ve bu çemberin içinde kalır. Eğer bir Yezidi toplumun içerisine girerseniz orada şeytan, kaytan, melhun veya şeytan kafiyeli başka kelimeler, iblis gibi kelimeleri konu farklı bile olsa katiyen kullanmanızı istemiyorlar. Çünkü tarih boyunca hep şeytana tapmakla ve Melek Tavus'un şeytan olduğuna dair ithamlarla itham edilmişler. O yüzden bundan biraz arınmak için sanırım ve Melek Tavus'u olan saygılarından dolayı toplum içerisinde şeytan ve şeytan kafiyeli, mesela kaptan diyemiyorsunuz. Diğer kelimelerin kullanımını da kesin bir dille reddediyorlar. Yezidi gençlerinin bir başka inanca sahip olan birisiyle evlenmesi yasak. Hatta Yezidiler arasında öyle ciddi bir kast sistemi var ki kastlar arası evliliğin de yasak olduğunu söyleyebiliriz. Yezidilerin gündelik yaşamlarında mavi renk kesinlikle kullanılmaz. Mavi renk haram olduğu için değil, tam aksine daha kutsal bir yere sahip olduğu için. Melek tavusu sembolize eden en önemli renklerden bir tanesi mavidir. O yüzden mavi renk sadece melek tavusa ithaf edilmiştir. Ve mavi rengi gündelik yaşamlarında, kıyafetlerinde ve takılarında katiyen kullanmazlar. Bununla ilgili bir anekdotumu sizinle paylaşmak isterim. Zamanında bir Yezidi köyüne gidip oranın yeme içme kültürünü araştırma fırsatım olmuştu.
O esnada da bir mavi renkli kot giymiştim ve bu bilgiden haberim yoktu elbette. Beni köy muhtarı ilk karşılayan oldu. Çok da iyi ağırlamışlardı ve ilk yaptığı şey hemen beni o mavi renkli kottan kurtarmak oldu. O zamanın koşullarına göre farklı bir şey giyip köy kahvesine gidip Yezidi halkıyla, Yezidi topluluğuyla ve oradaki insanlarla uzun süre sohbet etme fırsatı yakalamıştım. Gündelik yaşamlarındaki bu ritüellerin dışında dini olarak da inançları gereğince yapmaları gereken bazı ritüeller var. Bunların başında elbette ki oruç geliyor. Oruç ritüeli onlarda aslında İslam geleneğine çok benzer. Yani gün doğumu ve gün batımı arasında kendilerini yeme içmeden kesmeyle ibaret. Ama yılda sadece 3 gün oruç tutmanın doğru olduğuna inanıyorlar. Tuttukları bu oruç Aralık ve Ekim ayında 3'er günlük ayrı ayrı oruçları var. Aralık ayında tuttukları orucun ismi Hızır, Ekim ayında tuttukları orucun ismi ise Cemai orucu. Bu Cemai orucunun sonunda ise oruçlarını taçlandırmak için Laleş Vadisi'ne akın akın Yezidiler gider ve Şeyh Adi'nin türbesini ziyaret ederler. Orada da belli başlı ritüeller vardır ve bu ritüeller sonrasında da hac vazifelerini yerine getirmiş olurlar. Yezidi inancına göre kutsal sayılan ya da yasaklanan bazı gıda maddeleri var. İsterseniz önce kutsal olanlarıyla başlayalım. Yezidilik inancında ekmek ve su en temel ve en kutsal gıda maddeleridir. Ekmek, özellikle bu saç üzerinde yapılan yufka ekmeği diye Anadolu'da bahsettiğimiz ekmek bereketin sembolüdür. Yeni evlenen Yezidi çiftler evlerine ilk girerken evin kapısına ekmek kırılır sembolik bir şekilde ki evin bereketi artsın diye. Suya duydukları saygı da hiç yadsınamaz. Suya duydukları saygı aslında yaşamın sembolü olduğu içindir. Suyu öyle bir yere konumlandırırlar. Suya duydukları saygı o derece fazladır ki sudan çıkan herhangi bir ürünün yenmesine de çok karşıdırlar. O yüzden balık eti Yezidiler için tüketilmemesi gereken gıda maddeleri içindedir. Ayrıca balık etiyle beraber domuz eti, tavşan eti, geyik eti gibi bazı hayvanların etlerini de kat'i suretle tüketmezler. Yezidi inancına göre kutsal sayılan bir diğer gıda maddesi ise tuz. Tuzun melek tavusun ve yeryüzünün yaratılışında da önemli bir yere sahip olduğuna inanırlar. O yüzden önemli sofralarda, yani bayram sofrası gibi önemli ritüellerin yapıldığı, bütün ailenin bir araya geldiği sofralarda ekmek sembolik olarak tuza batırılır, öyle başlanır daha sonra yenmeye. Bu tamamen tuzun ekmekle beraber bereketlendirilmesi ve onun kutsanmasıyla alakalı bir ritüeldir aslında. Peki Yezidi inancına göre yasaklanan gıdalar nelerdir? Yasaklanan gıdaların başında az önce de bahsettiğim gibi aslında domuz eti gelir. Tavşan eti, geyik eti gibi bazı hayvanların etleri de kat'i suretle yasaklanmıştır. Sudan çıkan herhangi bir ürünü de yememeye imtina ederler. Ayrıca Yezidi inancına göre marul en sert ve kat'i bir şekilde uyguladıkları yasaklardan bir tanesidir. Bir Yezidi mutfağına ve sofrasına marulun girdiğini ve hatta marul benzeri iç içe geçmiş olan lahana, karnabahar, pırasa gibi sebzelerin girdiğini de çok nadir görürsünüz. Hatta böyle bir şey görmenize imkan yok. Peki marul Yezidi inancına göre neden haram veya neden yasaklanmış? Dedim ya, kulaktan kulağa geçme ve böyle sözlü bir geleneğe sahip olan bir inanç olduğu için duyduğumu sizinle aktarmak isterim ama marulun yasaklanmasına dair birden fazla rivayet var. Bunlardan bir tanesi şu: İnandıkları melek tavus bir gün çölde sığınma ihtiyacı hisseder, korunma ihtiyacı hisseder. Ve ilk karşısına çıkan marul bitkisine ve şöyle söyler: beni koru ve beni sakla der. Bu korunma ve saklanma talebini marul maalesef reddeder. Daha sonra başka bir bitkiye gider, o da reddeder ve bütün bitkiler marul gibi böyle iç içe geçip kapanırlar. Kapanıp melek tavusu kabul etmezler. Rivayet bu ya, melek tavusu kabul etmedikleri için Yezidiler tarafından marul ve benzeri iç içe geçmiş yapraklı sebzeler şimdi de Yezidiler tarafından kabul edilmiyor ve mutfaklarına kat'i suretle girmiyor. Sadece marul değil, kuru baklagiller, kuru baklagillerin içerisinde özellikle nohut ve bakla gibi bazı spesifik olan kuru baklagiller de Yezidi mutfağına mümkün mertebe girmez. Yezidi inancı Anadolu'nun en önemli zenginliklerinden bir tanesi. Sözlü gelenek ve bazı ritüellerle şekillenmiş. Bu video aracılığıyla sizlerle bu zenginliği paylaşma fırsatı buldum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.